İsrail Fordo nükleer tesisine asker indirmeye hazırlanıyor. İran kara birliklerini tesis çevresine kaydırdı. Hızlıca başlayalım. İranlı bir yetkiliyle görüştüm ve Fordo nükleer tesisine yönelik bekledikleri saldırı planlarını anlattı. Şöyle, İsrail'in ilk amacı nükleer projenin ana omurgasını oluşturan bu noktayı imha etmekti. Ama geride kalan günlerde Fordo'ya düzenledikleri saldırılarda başarılı olamadılar. İsrail'in kullandığı sığınak delici bombalar yerin metrelerce altında inşa edilen tesise ulaşamadı. Görüştüğüm İranlı yetkili bu noktaya İsrail'in helikopterden komando birlikleri indirerek saldırabileceğini söyledi ve buna karşı hazırlıkları artırdıklarını söyledi. İran, Fordo'yu savunmak için kara birliklerini bu bölgeye yönlendirdi. İsrail'in kullandığı bombalar ortalama 30 metre derinliğe kadar nüfuz edebiliyor. İran, balistik ve seyir füzelerini oyulan dağların derinliklerinde muhafaza ediyor. Bu yüzden İsrail saldırılarında bu noktada fazla bir zarar görülmedi. Yer üstünde imha edilen rampalar, füzeler de zaten İsrail'e tehdit oluşturmayacak mühimmatlardı. İsrail'in vurmakla övündüğü savaş uçakları da İran medyasında alay konusu oluyor. Çünkü birçoğu Sovyet döneminden kalma oldukça eski uçaklar. İsrail saldırılarıyla birlikte İran'da rejimi değiştirmek istiyor. Bu hamlesini perçinlemek için de sık sık İran halkına çağrıda bulunuyor. Netanyahu İranlılara "biz askeri sistemi, siz de rejimi yıkın" diyerek sokakları doldurmalarını istiyor. Şah'ın aslanı ile İsrail İran'da rejim değişikliği yapmak istiyor. Rıza Pehlevi'nin attığı adımlarda bunun net göstergesi. Bibi'nin bu çağrısı İran sokaklarında henüz karşılık bulmadı. Savaşın ilk haftasında halkın kenetlendiğini gördük. Bu birliktelik daha ne kadar devam eder bilemiyoruz. 7 Ekim'de Gazze'de başlayan soykırım Hizbullah üzerinden İran'ın imajını bozmuştu. Sık sık tehdit dili kullanmasına rağmen harekete geçmeyen, animasyonlar servis ederek güç şovu yapan Şii ekseni kendilerine gerçekleşen İsrail saldırılarına bile yanıt vermemişti. Başkentinde Heniya'yı koruyamayan İran, binlerce milisini içeriden bir ihanetle kaybeden Hizbullah oldukça zor bir durumdaydı. Suriye'de yaptıklarından ve direniş eksenindeki gayrimeşru işlerinden dolayı bir nefret objesine dönüşmeye başlamışlardı. Hizbullah-İsrail Savaşı'nın yaşandığı 2006 yılından beri ilk kez tüm İslam alemi İran'a destek veriyor. Bu oldukça kıymetli ve İran'ın değerini bilmesi gereken bir şey. Bundan sonraki süreçte direniş eksenini, Şii hilalini, mezhepçiliği bırakıp Acem oyunlarından vazgeçmeli. Günlerdir yaşananlar İsrail'e büyük zarar verdi. İran füzeleri İsrail semalarında gezdikçe Orta Doğu'nun en güvenli şehri olduğu iddia edilen Tel Aviv'de bu algı yıkıldı. Binaların hasar alması işgalcileri yerinden etti. Sigorta şirketlerinin verilerine göre füzelerin oluşturduğu yıkımın maliyeti yaklaşık 2 milyar şekel. Bu da 577 milyon dolara tekabül ediyor. İsrail borsasının bulunduğu alana gerçekleşen saldırı, demir kubbenin maliyeti, savaş uçaklarının hareketliliği derken İsrail'in maddi bir kriz içerisinde olduğu da artık ortaya çıkıyor. İsrail'in balistik füzeleri engellemek için geliştirdiği anti-balistik sistemler yoğun İran füze saldırılarından sonra mühimmat eksikliği yaşıyor. Bu da ciddi maliyet oluşturuyor. Bu yüzden Amerika'dan mühimmat getirtiyorlar. Tüm bu anlattıklarımdan İran'ın kuvvetli olduğu anlamı çıkmasın. Tabii ki İran da bu süreçte büyük zarar gördü. İlk olarak hava sahalarının kontrolü İsrail'de. Devlet erkanı yer altında. İlk İsrail saldırının ardından kopan emir komuta zincirini bağlamakla hala uğraşıyorlar. İsrail de bu noktada hedefi tamamen liderliğe taşıdı. Hamane'in ortadan kaldırılmasını nihai çözüm olarak görüyorlar. Hamane'in öldürülmesinin İran'da bozulan sistemi daha da bozacağına ve rejimin çökeceğine hız kazandıracağını düşünüyorlar. Trump'ın dalgalı açıklamaları var. Bu açıklamalar İsrail'in pozisyonunu bulanık hale getiriyor. Trump'ın açıklamalarının netleşmesi savaşın gidişatını netleştirecektir. Bu noktada İran halkının sokaktaki sesi de savaşın nerede son bulacağını belirleyecek. İsrail nükleer tesisleri vurdum, bitti mi diyecek, yoksa İran'da rejim yıkılacak mı?